İnsanoğlu tarihin her döneminde hayatta kalabilmek için daima kuvvetli kaslara ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyaç avcılar, toplayıcılar şeklinde yaşam süren antik toplumlarda ve tarım devriminin hakim olduğu çağlarda çok daha belirgin iken sanayi devriminin getirdiği teknolojik yenilikler insan gücüne olan ihtiyacı azaltmıştır. Ancak buna rağmen insanoğlu askeri düzeyde de olsa yaşamının birçok alanında kuvvete ihtiyaç duyar. Sportif başarı elde etmek için ise söz konusu askeri düzeyi aşan miktarda kuvvete ihtiyaç duyulur. Özellikle bazı sporlarda kuvvete duyulan ihtiyaç üst düzeydedir. Bu videoda sizlere kuvvetin ne olduğu ve hangi antrenman yöntemleriyle geliştirilebileceğini çok kısa bir şekilde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Hepsi çok kısa bir introdan sonra burada. Selam arkadaşlar, hepinize bir yanadan sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Hemen abone ol tuşuna basın ve bildirimleri açın. Ondan sonra videomuza geçelim. Unutmadan tabii ki en yeni, en iyi ve gerçek bilgilere her an ulaşmak için şu anda çıkan Instagram adresinden beni takip edip hikayelerimi kaçırmayın diyorum. Hadi başlayalım. Kuvvet nedir? Kuvveti en sade tanımıyla bir dirence karşı koyabilme yeteneği olarak ifade edebiliriz. Bir başka ifadeyle kuvvet, herhangi bir dirençle karşılaşan kasların, örneğin yerçekimi direnci, bu dirence karşı dayanabilme becerisidir. Kuvveti ekrandaki şekilde görüldüğü gibi genel ve özel kuvvet olarak ikiye ayırmak mümkündür. Genel kuvvet, her türlü spor branşında gerekli olan askeri düzeyde tüm vücut kaslarının sahip olduğu kuvvettir. Özel kuvvet ise belli bir spor dalına yönelik kuvveti ifade eder. Bununla birlikte 3 çeşitli kuvvetten söz edebiliriz. Maksimal kuvvet, kuvvetli devamlılık ve çabuk kuvvet. Maksimal kuvvet, kasların üretebileceği en büyük kuvvettir. Dolayısıyla en üst sınırı ifade eder. Kuvvetli devamlılık adından da anlaşılacağı üzere uzun süreli kuvvet ihtiyacının olduğu durumlarda organizmanın yorgunluğa gösterdiği dirençtir. Bir başka deyişle kaslarımızın uzun süre kuvvet üretebilme becerisidir. Çabuk kuvvet ise sinir ve kas sistemlerinin koordinasyonunda yüksek hızla bir dirence karşı koyabilme yeteneğidir. Başka bir ifadeyle bir kas veya kas grubunun en büyük kuvvetle en kısa süre içerisinde hareketi gerçekleştirebilme becerisidir. Maksimal kuvvet, bir dirence karşı uygulayabileceğimiz maksimum kuvvettir. Maksimal kuvvet antrenmanlarına başlayabilmek için kasların belli bir seviyeye gelmiş olması gerekir. Maksimal kuvvet aynı zamanda çabuk kuvvetin ve kuvvete devamlılığın altyapısını oluşturur. Maksimal kuvveti iki şekilde geliştirmek mümkündür. Kas yapıcı antrenman, bir başka deyişle hipertrofi antrenmanı. Kasın orta şiddetteki ağırlıkla maksimal kuvvetin %60 ve %80'i ve uzun süre boyunca kasılıp gerilmesini gerektirir. Böylece kasların büyümesi sağlanır. Bu antrenman metodunda tavsiye edilen tekrar sayısı 8-12 arasıdır ve hareketler akıcı, yavaş bir tempoda uygulanmalıdır. Set sayısı yeni başlayanlarda 2 ile 4 arası, üst düzey sporcularda ise 4 ila 6 arasında olmalıdır. Set arası dinlenme ise ortalama 1-3 dakika arasında tutulmalıdır. Kas içi koordinasyon, yüksek ve maksimal yüklenme yoğunluğu kısa süreli patlayıcı kasılma şeklinde uygulandığında kas içi koordinasyon gelişir. Kas içi koordinasyon antrenmanları sayesinde iş esnasında daha fazla sayıda kas ve sinir birimi bir araya gelir. Dolayısıyla da üretilebilecek kuvvetin miktarı artar. Kas içi koordinasyon antrenmanlarının temel ilkesi yüklenme yoğunluğunun yüksek, tekrar sayısının düşük tutulmasıdır. Tavsiye edilen set miktarı 3 ila 6 arasıdır. Set arası dinlenme ise ortalama 3 ile 5 dakika olmalıdır. Kas içi koordinasyonun geliştirilmesi sayesinde kaslarda enine kesit artışı yani büyüme olmadan kuvvetin artırılması sağlanır. Kuvvette devamlılık, uzun süre kuvvet ihtiyaç
duyulan çalışmalarda kasların yorgunluğa karşı koyabilme becerisine kuvvetli devamlılık denir. Kuvvetin ve dayanıklılığın birleşimi söz konusudur. Kuvvetli devamlılığın en iyi şekilde geliştirilebileceği antrenman yöntemleri piramidal antrenman ve istasyon çalışmalarıdır. Temel ilke düşük şiddet, yani maksimal kuvvetin %30 ile %60 arası ve yüksek tekrar sayısıdır. O da 20 ile 40 arası olabilir. Antrenmanlar 4 ile 6 set arasında gerçekleştirilmeli ve dinlenme süresi 30 saniye ile 1 dakika arasında tutulmalıdır. Çabuk kuvvet, bir kas veya kas grubunun en büyük kuvvetle en kısa süre içerisinde hareketi gerçekleştirebilme becerisine çabuk kuvvet denir. Atma, atlama, vurma, çeviklik gibi hareketleri içeren sporlarda çabuk kuvvet belirleyici rol oynar. Çabuk kuvvette temel ilke düşük şiddet, orta tekrardır. Tavsiye edilen set sayısı 5-15 arasıdır. Hareketin ritmi, yani tempo, patlayıcı olmalıdır. Setler arası dinlenme süresi yeni başlayanlarda 2 ile 5 dakika arasında, elit sporcularda 1 ile 2 dakika arasında tutulmalıdır. Şu anda ekranda gördüğünüz tabloda sizlere kuvvetin çeşitleri ve antrenman şekillerini paylaşıyorum arkadaşlar. Bu tabloda yer alan fazla tamamlama süresi kasların gelişimini sürdürebilmek için tekrardan hazır olacağı süreyi ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle kasların dinlendirilmesi gereken süredir. Özellikle vücut geliştirme ya da fitness sporuna gönül vermiş ama planlamayı kendisi yapamayan ve kafasında birçok soru oluşan arkadaşlar için bir video hazırladım. Yukarıdaki linki tıklayarak o videoda izleyip en azından nasıl bir plan çıkartmalısınız ve plan çıkartırken nelere dikkat etmelisiniz o video sayesinde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Kuvvet çalışmalarının metodik sıralaması, kuvvet çalışmaları yapılırken vücudun uyumunun sağlanması ve sakatlıkların önlenmesi için belli bir sıralamanın takip edilmesi gerekir. 1. Kendi vücut ağırlığınızda yapılan çalışmalar. 2. Eşli çalışmalar. 3. Küçük aletlerle yapılan çalışmalar, yani sağlık topları ya da dumbbell'lar. 4. Özel alet ve makinelerle yapılan çalışmalar. 5. Büyük ağırlıklarla, yani halterle yapılan çalışmalar. 6. Derinlik sıçramaları ve şok çalışmaları. Kuvvet antrenmanlarına yeni başlayanların yukarıdaki sıralamayı takip ederek çalışmalarını sürdürmesini tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle okullarda beden eğitimi ve spor derslerinde ilk iki metot büyük önem arz etmektedir ve ben öğretmenlik yaptığım okulda bu sıralama ile çocuklara hareket yaptırmaya özen gösteriyorum. Bununla birlikte antrenman öncesi yeterli ısınma egzersizleri yapılmalıdır arkadaşlar. Isınmada söz konusu antrenman birimi içerisinde çalıştırılacak kas gruplarına daha fazla ağırlık verilmelidir. Antrenman sonralarında ise dinlenme evresine esneme ve gerdirme hareketleri yapılarak geçirmelidir. Antrenmanlarda hareketlerin uygulanma şekilleri tam olarak öğrenilmeli ve hatalar uzman kişiler tarafından düzeltilmelidir. Ağırlıklar tekniğe uygun bir şekilde kaldırılmadığında iskelet ve kas sisteminde sakatlıklara neden olabilir. Her hareketin uygun tekrar ve set sayısı, şiddeti, dinlenme süreleri bilinmelidir. Bu değişkenleri uygun bir şekilde planlamak için ise her kas grubu için maksimal kuvvet testi uygulanmalıdır. Tabi burada maksimal kuvvet testini bilmeyen arkadaşlar olabilir. Onlara önerim ya konusunda uzman birinden yardım almaları ya da benim şu anda yukarıda çıkan linke tıklayıp maksimal güç testini kendi başlarına nasıl yapacaklarını öğrenecekleri videomu seyretmeleri. Evet arkadaşlar, ben bugünkü videomun sonuna geldim. Umarım bu video sizlerin bir şeyleri öğrenmesine yardımcı olmuştur. Videomdan memnun kaldıysanız lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyor ve hepinize önce sağlık, sonra bol kazanç ve bizler için en önemli olan bol sporlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.